Meydanı 2023 seçimlerinde rakibimizin %62 oy aldığı Esenler'deyiz. Geçen hafta bu mitingi Esenler'de yapacağımızı söylediğimde bana dediler ki orada rakibiniz 2023'te %62 oy aldı. O meydan büyük bir meydan. O meydan dolmayabilir dediler. Hayır, Esenler'de o mitingi yapacağız dedim. Çünkü artık İstanbul'un, Türkiye'nin dört bir yanında her yer milletin kalesidir. İlçe binalarımızdan Ekrem Başkan'ın afişlerini indirmek istediler. Ekrem Başkan'ın Twitter hesabını yasaklayıp onu susturmaya çalıştılar. Şimdi Ekrem Başkanımızla benim başkan vekilinin görüşmesine, birçok yol arkadaşımızın görüşmesine izin vermiyorlar. Şimdi de onun posterlerinin miting meydanlarına girmesini yasaklamaya çalışıyorlar. Ama biz İstanbul'da her gün bu posterlerle saat 17 ile 19 arası bütün meydanlarda olacağız. Metrobüs duraklarında olacağız. Ve erken seçim sandığı milletin önüne gelene kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi sizlere Cumhurbaşkanı adayımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyorum. Bu ülkeyi canı gibi seven güzel insanlar, benim sevgili hemşerilerim, biz aynı sevinç, aynı kederi paylaşan, ayrısı gayrısı olmayan büyük bir milletiz. Bize kimse diz çöktüremez. Bizi ancak adaletsizlik yıkar. Ama maalesef devletin temeli, ortak hayatımızın en yüce değeri olması gereken adalet, bugün bir şahsın, Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırısı altında. Kendisini ekonomist ilan eden Erdoğan'ın ekonomide yarattığı adaletsizlikler milletin belini büküyor. Kendisini savcı ilan eden Erdoğan'ın yargı eliyle yol açtığı adaletsizlikler birliğimizi, kardeşliğimizi zedeliyor, devlete güveni sarsıyor. Oysa vatandaşı dinlese doğru yolu bulacak. Kendisini sevenleri bile utandıran işler yapmazdı. Devlet turpla şalgamla değil, adaletle, hukukla yönetilir diyen değerli çiftçi abimize kulak verseydi yeterdi. Erdoğan o günden bu yana turp diyemez oldu. Ama hukuku çiğnemeye devam ediyor. Şimdi de bir ahtapot masalı uydurdu. Yakında kendisine oy vermeyen herkesi bir suç örgütünün üyesi ilan edecek. Ben 11 yıldır belediye başkanı olarak göz önünde idari makamların incelemesi ve teftişi altındayım. 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı olarak karşına çıktığım gün mü suç örgütü lideri olduğumu anladın? Masal anlatmayı bırak Erdoğan. Madem biz ülkeyi ahtapot gibi sarmış bir suç örgütüymüşüz, madem ortada iddianame bile yokken sen bu durumu biliyorsun, ver elindeki bilgileri savcılığa, bir an önce yazdır iddianameyi, iddianame derhal yazılsın, ortada ahtapot mu var, yoksa sen koltuk kaybetme kabusu mu görüyorsun,
Millet bunu bir anlasın. Değerli İstanbullular, mesajı okumaya devam edeceğim. Ama bu mesajın içerisinde olmayan bir şey daha var. Evet, iddianame bir an önce yazılsın ama yargılamada TRT'den yapılsın ve milletin vicdanı karar versin. Bunu istiyor muyuz hep birlikte? İddianamenin yazılmasını, yargılamanın TRT'den yapılmasını isteyenler el kaldırabilir mi? Buradan Esenler Meydanı'na sesleniyoruz. İddianame yazılmalıdır, yargılama TRT'den yapılmalıdır. Türk halkının vicdanı da her şeyi ortaya çıkartmalıdır. İddianame geciktirilsin, yargılama hemen başlamasın diye mi bu turpa atapot masalların? İddianame ortaya çıkarsa foyan dökülür mü diye korkuyorsun ey Erdoğan? Sevgili hemşerilerim, 30 yıllık diplomamı bir gece yetkisiz kurul kararıyla iptal ettirenler, daha iddianame bile yokken bizi suçlu ilan edenler, sosyal medyada beni engelleyenler, sesimi, görüntümü bile yasaklamaya kalkanlar, bana hapishanede görüş yasağı uygulayanlar, vicdandan, adaletten nasibini almamış bir avuç insandır. Bu tavırlarıyla milletimizi kutuplaştırmaya, husumet tohumları ekmeye çalışıyorlar. O bir avuç insanı seçimde evlerine göndereceğiz. Birlik ve kardeşliğimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Çünkü biz o bir avuç insanın aklının alamayacağı kadar yüce gönüllü, yürekten birbirine bağlı bir milletiz. Hastalığı yenerek hepimizi mutlu eden, içimizi ısıtan, sevgili Ali Asaf yavrumuzun yüzü gülsün diye seferber olan, vatandaşlarımızı hiçbir partinin, hiçbir ideolojinin sınırlarına hapsedemezsiniz. Onlar bir an bile tereddüt etmeden iyiliğin, güzelliğin, insanlığın peşinden gidenlerdir. Biz öyle bir milletiz. Kim hangi partili, kim hangi kökenden, kim neye inanıyor diye dönüp bakmadan amasız, fakatsız birlik olmanın değerini, güzelliğini çok iyi biliriz. Birbirimiz için seferber olmayı çok iyi biliriz. Siyaset işte bu birlik, bu kardeşlik duygusu daim olsun, hep daha güçlensin diye yapılmalıdır. Çektirilen bütün eziyetlere, Hisar'dan misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Pınarhisar CHP örgütü. Pendik indiriyoruz. Evet, eğitim sen aramızda. Kocaman bir alkış. Çok teşekkür ediyoruz sendikalarımıza. Şişli, Maltepe, Beyoğlu. Evet. Devrimci İşçi Sendikası'na kocaman bir alkış. DİSK'e büyük bir alkış. Beyoğlu ilçe örgütümüz kaldırıyoruz. Sultan Gazi bayraklarını indiriyoruz. Genel başkanımız kürsüye çıktığında yelkenleri havaya kaldırmayacağız. Sadece Türk bayraklarımızı sallayacağız. Evet. Beşiktaş örgütümüz. Beşiktaş teşekkür ediyoruz. Kaldırıyoruz. Eyüp Sultan, Ataşehir, Fatih söyledim 2 kere. Lütfen hemen kaldırıyoruz. Bahçeli Evler, canım Bahçeli Evler. Hemen kaldırıyoruz bayrakları. Bakırköy. Evet, EHP kaldırıyoruz. Ve HKP'ye büyük bir alkış. HKP bayrakları kaldırıyoruz. Gençlik kolları, CHP Sultanbeyli gençlik kolları. Ümraniye hemen indiriyoruz. Görüyorum buradan. Hemen topluyoruz. Sevgili Ümraniye, Hakan Başkan. Bakın gecikiyoruz. Hemen indiriyoruz Ümraniye. Beyoğlu indiriyoruz. Arkadaşlar Pınarhisar. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün yelken bayrakları indiriyoruz. HKP'ye teşekkür ediyoruz. En kenara doğru alıyoruz. EHP'ye teşekkür ediyoruz. Sarıyer teşekkür ediyoruz. Evet. Genel Başkan kürsüye çıktıktan sonra Esenler Gençlik Örgütü, gençlik teslim olmaz, seni teslim etmez Cumhurbaşkanısın İmamoğlu diyen Esenler Gençlik Örgütü'ne yürekten teşekkürler. Evet, kaldırıyoruz onu da sevgili gençler. Ekrem Başkan'ın o fotoğrafını kaldırmıyoruz Sancaktepe. Dimdik havada tutuyoruz. Evet. HKP'ye teşekkür ediyoruz.
Ahtapotları genel başkanımız görecek. Bağcılar uzaktan görüyorum. Hızlıca kaldırıyoruz. HKP'ye teşekkür ediyoruz. Pir Sultan Kültür Derneği'ne yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik sizleri selamlamak üzere. Esenler'in yiğit insanları, sizler onu çok yakından tanıyorsunuz. Ablanız, kız kardeşiniz, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun kıymetli eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nu anons ediyorum. Dilek Kaya İmamoğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye teşekkür ediyor. Belediyesi Başkan Vekilimiz Nuri Aslan'ı davet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Nuri Aslan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Esenler'in yiğit insanları, şimdi ben buraya huzurlarınıza 19 Mart darbesine karşı durarak İstanbulluların iradesini bir avuç insana teslim etmeyen Türkiye'nin kararlı ve cesur lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. Sabahın hala sahibi var. Türkiye İttifakı'nın mimarı Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İlginize, sevginize teşekkür ediyor. Bu ne güzellik böyle. Bu ne güzellik böyle. Bu ne güzel Esenler böyle. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Selam olsun Esenler'in alın teri döken emekçilerine. Sabah ezanıyla tekstil atölyesine gidip akşam ezanında eve dönenlere, sabaha kadar sebze meyve halinde çalışanlara, gece vardiyasına hazırlanan analara, babalara, evlatlara selam olsun Esenler'e, selam olsun Esenler'e. Esenler bitişik nizam, betona sıkışmış umutların ilçesidir. Asgari ücretle kurulan mütevazi yuvaların geçim mücadelesiyle geçen ömürlerin ilçesidir. Burada kiralar yüksek, maaşlar düşüktür. Esenler halkı memleketinden getirdiği erzak olmasa sofrayı kuramayan anaların, çorbayı zor kaynatan babaların ilçesidir. Dar sokaklarda top koşturan evlatlar burada. Anadolu'nun dört bir yanından gelip el ele, omuz omuza hayata tutunmaya çalışan komşular burada. Hepiniz hoş geldiniz. Saraçhane'den sonra Ekrem Başkan'a özgürlük diye koştuğumuz gece mitinglerinde erken Esenler'e gitme, Esenler'de o meydanı dolduramazsın dediler. Esenler AK Parti'nin kalesidir. Esenler'de olmaz dediler. Ancak Esenler'e geldik gördük ki Esenler ne AK Parti'nin kalesidir ne bir başkasının. Esenler artık milletin kalesidir. Milletin kalesidir.
Sağlık ekibi. Tam Türk bayrağının altına bak. Tam Türk bayrağının altına. Yok ya. Arkadaşlar bak. Tam Türk bayrağının oradan sesleniyorlar. Geliyorlar. Hızlı bir koridor açın. Kaldır elini, görsün seni. Hızlı bir koridor açın. Işığı gören çekilsin, ışığı gören çekilsin. Ne var orada? Bir hasta da burada varmış gençler bak. Şuraya da bakın, şuraya. Ahtapotu beğenmişsiniz. Ahtapota bir alkış. Ahtapotu indiriyoruz. İndir. Esenler halkı merttir, yiğittir, vicdan sahibidir. Bugün buraya yaşadığımız adaletsizliklerden Esenler'in vicdanına sığınmaya geldik. Başımızın tacı Esenler'e seçimlerde %14 oy alıp küsmediğimiz, %12 oy alıp küsmediğimiz, gayret edip çalışıp son seçimlerde %34'lere kadar geldiğimiz Esenler'e bu gece biz miting yapmaya değil, Esenler'de eylem yapmaya geldik. Sonuç almaya geldik. Hayır, onu da değiştiriyoruz. Bakın arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye İttifakı olarak geldiğimizde evet gün gelecek, devran dönecek ama AK Parti hesap verecek deyince Esenler'deki AK Parti üyesi abim, ablam, amcam evladı mülakata girecek diye üye yapmışlar veya ikna etmiş üye yap ve darbecilerden hesap soracak. Ancak Esenler'in AK Partilisiyle, AK Parti gençlik kollarındaki gençlerle, AK Partili esnafla, AK Partili işçiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisi olacak. Evet, ben AK Partiliydim. Oraya oy verdim. Ama CHP geldi. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı oldu. Yüzümüzü güldürdü. Allah razı olsun diyecekler. Bugün Ekrem Başkan bugün Silivri'de sohbet ettik, sarıldık, ayrılırken bir diyeceğin var mı başkan dedim. Dedi ki hiç merak etmeyin, Esenler bu akşam bütün ezberleri bozacak. Ben oradaymışım gibi ekran başından sarılıyorum Esenler'e dedi. Sarılıyorum Esenler'e. Ekrem Başkan'ı seviyor muyuz? Onu özledik mi? Ona buradan bir büyük selamı yollamaya hazır mıyız? Yiğidim aslanım gelsin mi? Hadi bakalım. Buradan Silivri'ye telefonların ışıklarıyla Drone Tepe'de Ekrem Başkan'ın selamını aldı Esenler. Başı gözü üstüne. Buradan Ekrem Başkan'a selam olsun. Tefek yolları Ağrıdan sızıdan
tutmaz elleri. Hatırlıyorsunuz. Çok kolay biliyorsun. Ne bir haram yedi, ne cana kıydı. Ekmek kadar temiz, su gibi ayrı. Bir daha. Ekmek kadar temiz, su gibi. Hiç kimse duymadan, hiç kimse duymadan hükümler gibi. Hiç kimse duymadan hükümler gibi. Kısa bir ara veriyoruz. Hiçbir yere gitmeyin. Türkiye'nin güzellikleri. Koroyu da bozmayın. Ara olsa da biz de söylemeye devam edelim. Kişiyi yutar deyince 100.000 kişi gelip Esenler'de tarih yazanlara helal olsun. Helal olsun hepinize. İşte bu enerji, bu motivasyon, bu heyecan, bu inat kazanacak. Bu inat. Kim kazanır? Kim kazanır? Ahlaki üstünlük kimdeyse o kazanır. Ahlaki üstünlük bu meydanda. Psikolojik üstünlük bu meydanda. Çoğunluk enerjisi bu meydanda. Biz kazanacağız. Kötülük kaybedecek. Kötülük kaybedecek. Teşekkür ediyoruz. Bu gece mitingleri her İstanbullunun, her demokratın varlığını göstermek istediği bu ilçeden bütün Türkiye'ye bir muhteşem görüntü, bir muhteşem kare, bir muhteşem video yansıdı. O gece canım Esenlerli ablalarım evin önünde, ara sokaklarda, yer sofrasında, oklava ellerinde ekmek açtılar, yufka açtılar. Eve giremeyen, evinin önünde bekleyenlere köy usulü bir dayanışmayla karınlarını doyuracak bir ekmek, bir yufka dağıttılar. O gün gördük ki biz Esenler'deki bu iyi niyet, bu hüsniyet, bu iyi kalp oldukça kimse ne Esenler'in, ne İstanbul'un, ne Ekrem Başkan'ın bileğini bükemez. Çünkü
iyiler, iyi insanlar haklıdır. Onlar kazanacak. Siz kazanacaksınız. Kendi yokluğuna, yoksulluğuna bakmadan, kendi yoksulluğuna bakmadan bir başkasının imdadına koşan vicdanlı Esenler'de şunu anlatmak, şunu hatırlatmak isterim. 19 Mart sabahı yaşadıklarımızın bir başka örneği. Bir gün polis arabası evine varıp eşinin yanında kapıya dayanıp gözaltına alınıp polis merkezine götürülmedi. Bir gün tutuklanıp da hapse konulmadı. Bütün yargılama tutuksuz gerçekleşti. Mahkeme karar verdi, yine içeri konmadı. Temiz aşaması, Yargıtay aşaması geçip artık suçu kesinleşince Saraçhane'den çıkıp davullarla, zurnalarla otobüs üstünde kurbanlar kesilerek, dualar edilerek cezaevine yollandı. Kimse koluna girmedi, kimse onu itip kalkmadı ve aldığı cezayı en konforlu şekilde, değil öyle yüksek güvenlikli mahkemelerde, Pınarhisar'da yanında yatacak arkadaşı bile belli olacak şekilde geçirdi, oradan çıktı. Bana sorarsan Tayyip Bey o cezayı almamalıydı, hiç hapiste yatmamalıydı. Ama ona yapılmayanı sırf Cumhurbaşkanı olmasın diye 31 yıl önce aldığı diplomasını iptal edenler, sabahleyin evinin kapısına dayananlar, eşinin bulunduğu evden onu zorla gözaltı yapanlar, 4 gün vatan emniyette tutanlar ve onu oradan alıp Silivri'ye koyan, 2 aydan fazla süredir de her akşam televizyonlardan, TRT'den dünya kadar yalanla ona, ailesine saldıranlar bugün şunu Türkiye'ye hatırlatıyorlar. Erdoğan dünün, Esenler bilir ki Erdoğan dünün mağdurudur ama bugünün zalimidir. Bugünün zalimidir. Esenler hatırlar. Ona yapılmadı bunlar. Ama o 25 yıldır bunu anlatır. Bunu anlatır, o ister. Bunu anlatır, mağdurum der. Dünün mağduru bugünün zalimi ise bugünün mağduru Esenler'e emanettir. Esenler'e emanettir. Arkadaşlar, hiçbir kırlangıcı okumayacağım, okuyayım diye kaldırıyorsunuz. İl başkanım tek tek teşekkür etti. Peki neden böyle oldu? Erdoğan neden Ekrem İmamoğlu'nu hapse koydu? Cevabı basit. İmamoğlu'yla yarışmaktan korktu. Erdoğan İmamoğlu'nu yenemeyeceğini gördü. Onu hapse atarak kurtulmaya çalıştı. Bilin ki bu darbeciler devleti de
milleti de temsil etmiyor. Olsaydı eğer kendisi devleti, milleti temsil ediyor olsaydı zaten darbeye kalkışmazdı. Sayın Erdoğan'ın başını çektiği bu junta 3 savcı, 3 hakim, 3 gizli tanıktan ibarettir. AK Parti içindeki vicdanlı insanlar dahi bu darbeye artık rıza göstermemekte, isyan etmektedir. Devletin içine çöreklenmiş bir avuç insan kendi menfaatleri için bu güzel ülkenin geleceğine ihanet etmektedirler. 19 Mart'tan bugüne 70 gün geçti. Hala daha tek bir iddia kanıtlanamadı. O kadar yalan atıldı. Bir kuruşluk rüşvet, bir kuruşluk haksız kazanç belgelenemedi. Gizli tanıkların iftiraları hiçbir somut delille ispatlanamadı. İşte şimdi böyle bir noktada bir kez daha Ekrem İmamoğlu adına Erdoğan'a meydan okuyoruz ve diyoruz ki güveniyorsan savcıya gel bakalım TRT ekranlarına canlı yayınlayın iddiaları, canlı yayında alın iftiraya aslan gibi cevapları. Haydi hodri meydan. Son olarak yapılan son dalgada Ekrem Başkanımızın özel kalem müdürünü ve koruma müdürünü Kadriye Hanım'ı ve Mustafa Bey'i de aldılar. Utanmadan ellerine birer çubuk almışlar. Televizyonda gösteriyor. Bak diyor, tam arkasında. Hiç ayrılmıyor. Koruma müdürü nerede olacaktı? Nerede olacaktı? Bak diyor, özel kalem müdürü hep yanında. Nerede olacaktı? Özel kalem müdürünü ilk gözaltına aldıklarında tutuklama isterken bir arabanın 3 yıl önce yurt dışına 2 kere çıktığını soruyorlar. Bu plaka senin mi? Kadriye Hanım diyor evet. 3 yıl önce yurt dışına gitmiş gelmiş. Rüşvet paralarını mı taşıdın? Kadriye Hanım diyor ne münasebet. O arabayı ben geçen Aralık ayında aldım. Dediğiniz tarih 3 sene öncesi. Soracaksanız eski sahibine sorun. Bu arabayı nasıl aldın? İşte MASAK raporundaki bu parayı bu dekontla kendim yolladım. Kendi hesabımdan yolladım. Bakıyorlar, olmadı o zaman diyorlar. Tutuklayamadan bırakıyorlar. Kanunlara göre bir kişi aynı suçtan, aynı suçlamalarla, aynı iddialar kapsamında bir kere gözaltında tutulduysa bir daha gözaltına alınamaz. Yeni soru varsa savcı sorar. Ama Kadriye Hanım'ı bir daha tutup gözaltına aldılar. 4 gün daha eziyet ettiler. Bu sefer başka bir hakimin karşısına çıkardılar ve tutuklattılar. 12 yaşında evladının yanından aldıkları, tek başına çocuğunu büyüten, 12 yaşında Çınar'ın yanından aldıkları Kadriye Hanım'ı bugün Silivri cezaevinde ziyaret ettim. Dedim ki ona, bu akşam Esenler'de olacağım ve dün akşam, tutuklu olduğu ilk akşam, Çınar'ın yaş günüydü. Çınar dün geceyi, 12. yaş gününü annesi olmadan geçirdi. Biz
Biz Esenler'de dün akşam gözyaşları içinde annem nerede diyen Çınar'ın yaş gününü de Türkiye'nin en büyük ailesi olarak biz kutlarız Kadriye Hanım. Biz kutlarız. İyi ki doğdun Çınar. İyi ki doğdun Çınar. Duyuyor musun Kadriye Hanım? Tayyip Bey'e selam söyleyin. Deyin ki senin tarafında 12 yaşında bir çocuğun anasını bir hafta arayla alıp da o hakime yaptıramadım, bu hakime yaptırırım diye gözaltına alan, tutuklayan, 12 yaşında bir evlada acımayan biri var. Bizim tarafımızda ise o çocuğun yaş gününü kendi evladıymış gibi kutlayan 100.000 tane Esenlerli kardeşi var. Bugün cezaevinde Ekrem Başkan'dan başka birini daha gördüm. Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı. İstanbul'da neyden memnunsanız onların planlandığı o ajansın başkanı. Suçu size hizmet etmek. Suçu İstanbul'da iyi hizmet üretmek, sonuçları ölçmek, beklentiyi ölçmek, İstanbul'a hizmet etmek, memnun etmek. Yıllardır bugünü bekliyorlardı. Filiz Hanım'la evleneceklerdi ama Buğra Gökçe'yi hapse attılar. Nikah günü geldi çattı. Ne yapacağız dediler. Ne yapacağız? Düşman hukuku uygulayan bu acımasızlara karşı elbette başımızı dik tutacağız. Moralimizi yüksek tutacağız. Gittik, nikahı kıydık. Buraya söyledim. Hiç merak etme. Burada 10 kişiyiz. Akşam Esenler'de 100.000 kişiyiz. Hep birlikte kutlayacağız. Buraya ve Filiz'e ömür boyu birliktelikler, mutluluklar diliyoruz ve ikisinin Allah bir yastıkta kocatsın, yürekten alkışlıyoruz. Ve Silivri cezaevinde halen daha 36 evladımız var. Geçen bayramı orada geçirip 2 ay geçmiş, annesinden, babasından, kardeşinden ayrı 36 genç kardeşimiz var. Buradan bir kez daha onlarla, aileleriyle dayanışmalarımızı ifade ediyoruz. O gençlerin bir an önce serbest bırakılmasını, kardeşlerimizin bayrama evlerinde, memleketlerinde girmesini bekliyoruz. Ve buradan geçen sefer Şişli Meydanı'nda hep birlikte gençlerin özgürlüğünü istemiş, ertesi günkü tahliyelerle aileleri ve bizler çok sevinmiştik. Buradan 36 öğrenci için yarın Tezel'den tahliye bekliyoruz ve hep birlikte haykırıyoruz. Gençlere özgürlük! Gençlere
Yoksul Esenyurt'a dair birkaç şey söyleme vaktidir. Esenler bir emekçi ilçesi. Esenler'de tekstil atölyelerinde yapılan bir akademik çalışmada sektörde çalışan her iki işçiden bir tanesinin 30 yaş altında olduğu ve sorulan 3 soruya 10'da 9 aynı cevabı verdikleri görülmüş. Şuna bakın ki 10 işçiden 9'u sigortasız, 10 işçiden 9'u işinden memnun değil ve 10 işçiden 9'u kirada oturuyor. Bu Esenler'in elbette kaderi değil ama bugünkü kederidir. Esenler'in zorluğu oy verdiği iktidarın oy alırken yüzüne bakıp oydan sonra ona sırtını dönmesindendir. Bu iktidar Ekrem İmamoğlu'nu hapiste tutmak için 60 milyar dolar rezerv yakmıştır. Bu para 2,4 trilyon liradır. Bu parayla bugün Esenler'de 14 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışanlara 10 yıl boyunca 30 bin lira emekli maaşı verilebilir. Bugün bu parayla Türkiye'deki bütün çiftçilerin borcu silinip üstüne borcu kadar daha para verilebilir. Bugün bu parayla Türkiye'deki bütün işsizlere 15 bin lira işsizlik maaşı bağlanabilir. Bugün bu hükümetin atamadığı 1 milyon öğretmen atanıp 3 yıllık maaşları peşin yatırılabilir. Bugün KYK kredisiyle 3 bin lira alıp geçinmeye, okumaya çalışan öğrencilere 3 bin lira değil 30 bin lira verilebilir. Ama bunların hepsini yapmak için halkı seven, nereden geldiğini, nereye gideceğini bilen bir iktidara, bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var. Onun için bu meydanların umudu Ekrem İmamoğlu'dur, onun cumhurbaşkanlığıdır. Bunları yapacak olan odur. Bu iktidar devam ederse artık milletin canına tak demiş, bu düzen devam edecektir. Açlık, yoksulluk, sefalet milletin canına tak etti. Torpiller, haksızlıklar milletin canına tak etti. Zamlar, faizler milletin canına tak etti. Yasaklar, zulümler milletin, gençlerin canına tak etti. Bu takın bir açılımı vardır. Hepsi aynı taktandır. Bu yaşanan kriz 8 yıldır sürmektedir. Canımıza tak diyen şeyin adı tek adam krizidir. Tek adam gidecektir. Tüm bu krizler bitecektir. Şimdi Esenler'den asgari ücretin en çok can yaktığı bu ilçeden, asgari ücretin en çok ilgilendirdiği bir ilçeden, Esenler'den bir başlangıcı tekrar etmek isteriz. Esenler İstanbul'da emeğin, alın terinin ve maalesef emeğinin karşılığını alamamanın başkentlerinden biridir. Yarın ilk iş Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'e, sonra
Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu TİSK'e Cuma günü sabah Ankara'da ilk iş Hak İş'e, sonra Türk İş'e giderek, yani sağcı solcu ayırmadan, bize yakın bizden uzak demeden ve işçi işveren demeden tüm yapılara gidip içinde bulunduğumuz asgari ücret sıkıntısına çare ve çözüm arayacağız. Çare asgari ücrete ara zam almaktadır. Çünkü asgari ücretin belirlendiği tarihteki 22 bin lira, yılın ilk 4 ayında uğradığı TÜİK'e göre %14'lük enflasyon bile hesaplansa erimiş ve şu anda artık o zam 22 bin liradan 19 bin liraya düşmüştür. En akın hesabına göre bu para 17.500 lira. Yani verilen zammı enflasyon yutmuştur. Eğer Temmuz ayında bir ara zam yapılmazsa 6 ay boyunca geçen sene katlanamadığımız o 17 bin liranın da altında bir parayla bırakın geçinmek, adeta sürünmek zorunda kalacağız. Bunun için işçiyle konuşup, işverenle konuşup, KOBİ'leri, sanayicileri, bilhassa küçük esnafın mağdur olmayacağı, onların destekleneceği ama asgari ücretin mutlaka zamlanacağı bir süreci hep beraber yürütmek, hep beraber yönetmek ve asgari ücrete ara zammı almak için mücadele zamanıdır. Hakkımızı söke söke almaya var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? O zaman bu meydan müthiş bir ses yükseltiyor ve bunu bu kez biraz önce Ekrem Başkan için, Çınar için, Buğra ile Filiz için yükselttik ve şimdi hep beraber sesimizi Türkiye'ye duyuralım. Ara zam hakkımız, söke söke alırız. Ara zam. Talebimiz emekçiler için asgari ücrete ara zamdır ve talebimiz emekliler için seyyanen zamdır. Seyyanen zamdır. Birleşe. Bu güzel meydandan bir kez daha seslenmek isterim ki bugün Türkiye'de büyük bir demokrasi krizi, büyük bir ayıp, büyük bir haksızlık, büyük bir adaletsizlik yaşanmaktadır. Buna karşı önce Saraçhane'de 7 gün 7 gece direndik. O gün 19 Mart sabahı uyandığımızda bizden erken kalkan kötüler Ekrem Başkan'a polis yollamış ama kendi kayyımlarını çoktan hazırlamışlardı. İstanbul'u bir seçilmiş yerine, bir atanmışa, bir eski bakana teslim etmeyi, sizin iradenizi oraya vermeyi istiyorlardı. Ama gittik Saraçhane'de 7 gün 7 gece hep beraber direndik. İstanbul'un iradesine sahip çıkıp kayyımı püskürten demokrasi kahramanlarına Esenyurt'tan
selam olsun, selam olsun. Sonrasında köprüyü geçip Maltepe'ye geçtik. Anadolu'ya geçtik. 2,5 milyon kişiyle Maltepe'de, devamında Atatürk'ün ilk adımı attığı yerde Samsun'da, Yozgat'ta, Mersin'de, Konya'da, Van'da, İzmir'de, Bursa'da bütün demokratlar, sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar omuz omuzaydık, meydanlardaydık ve biz hep beraber mücadele ettik, hep birlikte başardık, başarmaya devam edeceğiz. Biz Ekrem Başkanı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, bütün arkadaşlarımızı bu haksızlıktan kurtaracak, özgürlüğe, ailelerine, İstanbul'a kavuşturacak ve en sonunda hep birlikte bir büyük mücadeleyle 100 yıl sonra bir kez daha kazanacak, demokrasiyi kuracak, Atatürk'ün partisini iktidar yapacak, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu süreçte kararlılığımızı vurgulamak için imza kampanyamıza dört elle sarılıyoruz. İmza atanları ilçe binalarından tamamı atanmış, yakında cep telefonlarınıza gelecek 54 bin mahalle sorumlumuzdan gelecek hafta Cuma'ya kadar isimleri size yollanacak 191 bin sandık sorumlumuzdan, yanlış duymadınız, seçimlere birkaç ay kala değil, seçimlerin resmi tarihine 3 yıl varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin 191 bin sandık görevlisi hazırdır, görev başındadır. Ve bu sandık görevlileri artık sadece seçim sabahı saati kurup çalıp uyanırsa göreve giden, uyanamazsa bizi kahreden değil, her hafta yoklayacağımız, her hafta görev vereceğimiz 350 seçmenden sorumlu sandık görevlisi eksik imzayı toplayacak, getirecek, haber varsa götürecek, eylem varsa çağıracak, haberdar edecek, teşvik edecek, eşlik edecek bir büyük mücadeleyi başlatıyoruz. Herkesi sandık görevlilerini öğrenmeye, onların kuracağı WhatsApp gruplarına dahil olmaya, her gelişmeden haberdar olmaya, her çağrıldığı meydana, göreve koşmaya, toplanmaya, eğlenmeye değil, eyleme çağırıyorum sizi, eyleme. AK Parti'ye müzahir kalemler, beyefendinin yazarları, çizerleri, sarayın gazetecileri, majestelerinin hık deyicileri diyorlar ki yaz geliyor, artık meydanların enerjisi düşer, kalabalıklar toplanmaz, Ekrem'i unuturlar, tatile koyulurlar. Ey Erdoğan, bak bakalım bu meydanda teslim olacak hal var mı? Eğer buradan bütün demokratlara sesleniyorum, susarsak, sinersek,
Yorulursak, heyecanı kaybedersek o kazanacak. Burada olursak, her çarşamba akşamı meydanda olursak, her hafta sonu meydanda olursak, haftaya Sancaktepe'de, bu cumartesi Düzce'de, pazar Antalya'da olursak, enerji durursa, mücadele sürerse biz kazanacağız. Onlar kaybedecek. Kazanmaya var mıyız? Mücadeleye var mıyız? O zaman dinle bizi Erdoğan. Ey Erdoğan! Ey Erdoğan! Ben milletim. Ben milli iradeyim. Ben ne dersem o olur. Artık adayımı bırak. Sandığı getir. Adayımı yanımda. Sandığı önümde istiyorum. O sandık gelecek. Ekrem gelecek. Açlık bitecek. Zulüm bitecek. Tüm gençlerin yüzü gülecek. Buna inanıyoruz. Esenlerin, bu muhteşem Esenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Esenler artık AK Parti'nin değil, demokrasinin kalesidir. Sizi saygıyla selamlıyorum. Ve sırası geldi. Geldi. Kurtuluş yok. Kurtuluş yok. Ya hep beraber. Haydi bakalım arkadaşlar. Atatürk'ün partisi iktidara geliyor. Yürüyelim arkadaşlar. Türkiye'nin kararlı ve cesur lideri, Genel Başkanımız Özgür Özel, gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Sizlerin selamını cumartesi günü Düzce'ye götürüyor. Evlerinin camlarından, balkonlarından, teraslarından millet iradesine sahip çıkıyor buluşmamızı izleyen kıymetli Esenliler. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a ısmarladık. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Güvenliğimizi sağlayan polis memuru arkadaşlarımıza hayırlı görevler diliyoruz.